Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asalet Çalışkan. Videonun başında da gösterdiğim gibi bugün sizlerle bu çok tatlı bayram şekerlikli olan çilek çantalarımızı öreceğiz arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Gün içerisinde rahatlıkla bir iki tane bitirebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Tamamı örerek birleştiriliyor. Sadece şu yeşil sap kısmımızı isterseniz dikerek, isterseniz silikonla yapıştırarak birleştirebilirsiniz. Onun haricinde tamamen örüyoruz. Hiç ipimizi kesmeden arkadaşlar. Dediğim gibi yapımı çok kolay. Çok zevkli örebileceğinizi düşünüyorum. 1, 2, şu 3 parçamızı örüyoruz. Daha sonra ördüklerimizi yine örerekten birleştiriyoruz arkadaşlar. Arka kısmı da aynı şekilde. Çocukların bayramda çok severek kullanacağını düşünüyorum. Bütün bir yaz çocuklarınız sürekli bu çantaya takmak isteyeceklerine eminim. Dilerseniz sipariş de alıp örebilirsiniz arkadaşlar. Eminim ki sipariş alabileceğiniz bir model olmuş olacak. Şimdi eğer hazırsanız yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle malzemelerimi göstereyim. Ben şu şekilde makrome ip kullanacağım. Bu pamuk makrame ip arkadaşlar. Polyester falan da kullanabilirsiniz. Dilerseniz koton ipliği 2 kat yaparak da kullanabilirsiniz. Ama böyle koton gibi, makrame gibi kalın ve sert bir ip olmalı. Esneme payı olmayan bir ip olmalı çanta için arkadaşlar. İnce penye ipler varsa eğer onları da tercih edebilirsiniz. Renk uygun bulabilirseniz kağıt iple de örebilirsiniz. Onunla da güzel olabilir. Hatta şapka yapıp ikisiyle birlikte takım da yapabilirsiniz. Şimdi çileğim için böyle kırmızı kullanacağım ve bir de sap kısmı için yeşil renk kullanacağım. Pembe ve yeşil de yapabilirsiniz arkadaşlar. O da çok güzel oluyor. Onu da en kısa zamanda öreceğim inşallah. Tığım 3 numara. Ben böyle çok sert dursun istiyorum. O yüzden 3 numarayla ördüm ama 4-4,5 bile kaldırır ip arkadaşlar. Çünkü makrome ipi ören arkadaşlarım bilirler ki kalın bir ip. Şimdi videonun başına da gösterdim. Ben daha önce şöyle birkaç tane ördüm arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir tane daha öreceğiz. Elimde olan parçadan 2 tane yapacağız arkadaşlar. İlkini hemen ördüm. Diğer parçayı da beraber örelim. Aynı, yani ön ve arka sayımız aynı arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. O yüzden şu anki öreceğimiz parçadan 2 tane aynı örmeniz gerekiyor. Şimdi olabildiğince yakın göstermeye çalışacağım. Hemen bir tane zincir çekiyorum ve bu zincirimi saymıyorum. İyice sıkıyorum. Daha sonra bir tane daha zincir çekiyorum ve bir zincir daha. Saymadığım zincirden sonra 2 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi bir tanesini atlayıp diğerine batacağım. Ama nasıl batacağım? Yani şöyle direkt zincirin içerisine batmayacağım da şöyle çevirip şu tepede kalan kısma batacağım arkadaşlar. Buraya 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 pardon 3. Şu kısa ipimi hemen şöyle aradan yürüteceğim. 3 tane sık iğne yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Bir ters bir düz öreceğiz arkadaşlar. Bir ters yönden bir de düz yönden öreceğiz. Çevirdikten sonra en son yaptığım sık iğnenin tepesine 2 kere batıyorum. 1 2. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum arkadaşlar. Bir sık iğne. Onun yanındakine batıyorum. Yani ikinci köşemize, kenarımıza yine çift battım. Çift tek battım, tek battım, çift battım arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum ve döndüm. Şimdi yine başta çift batıyoruz. 1 2 3 tane tekimiz var. Yine sonda çift batıyoruz. 1
bir zincir çektim ve döndüm. Tekrar yine başta çift batıyorum. 2 1 2 3 4 5 ve sondaki sık iğnemi yine çift batıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi tekrar başta çift batıyorum. Ortalara yine tek batıyorum. Yine sona geldim ve çift batıyorum. Şu an 11 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi yine burada başta çift batıyorum. Bir tane tek bataraktan devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Şimdi buraya çift batıyorum. 13. Bu 13 tane sık iğne, bir tane zincir çekip dönüyorum ve hepsine tek batarak sıramı tamamlıyorum. Tekrar sıranın başına geldim arkadaşlar. Hepsine tek battık. Bu sırada da yine başta ve sonda arttırmamızı yapıyoruz. 13 tane sık iğnemiz vardı. Toplamda 15 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 15 tane sık iğnemizi örüyoruz. Daha sonra bir sırada düz 15 tane sık iğnemizi örüyoruz. Arkadaşlar bir sıra düz 15 ördük. Bir zincir çektim. Tekrar bu sırada da hem başta hem sonunda arttırmamı yapıyorum. 15 sık iğnemiz vardı. 17 tane sık iğnemiz olacak. 17 sık iğnemizi bu arttırma sırasından sonra bir sırada arkadaşlar düz örüyoruz ve geliyoruz. Şimdi 17 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Bir sıra boyunca düz örüyoruz. Daha sonra tekrar yine köşelerden arttırma yapıyoruz. 19 sık iğne oluyor arkadaşlar. Yine 19 tane sık iğnemizi de düz bir şekilde örüyoruz. Evet, şu an 19 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar ve onu da bir sıra düz ördükten sonra son arttırmamızı yapıyoruz. Şimdi yine köşelerden arttırıyorum. Toplamda 21 tane sık iğnem oluyor arkadaşlar. Bu 21 tane sık iğneyi toplam 3 sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz. Eğer ki siz daha geniş bir çanta elde etmek isterseniz bir sıra daha arttırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani 21 tane olan sık iğnemizi 23'e çıkarttırıp yine tekrar 23 tane sık iğneyi 3 sıra boyunca düz örebilirsiniz. Arkadaşlar 21 tane sık iğnemizi 3 sıra boyunca düz bir şekilde ördük ve tamamladık. Şimdi bu sırada arkadaşlar eksiltmelerimize başlayacağız. Bir zincirimi çekip döndürüyorum. Şimdi ilk sık iğnemin içerisine battım. Daha sonra hiç işlemeden 2 sayıda duruyor tığımda. Daha sonra yanındakine batıyorum ve 3 tane ipimiz oldu. Üçünü birden işliyoruz. Sonra sıra sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda 2 tane sık iğnemiz kalana kadar örmeye devam ediyoruz. Evet, son 2 sık iğnem kaldı arkadaşlar. Yine burada eksiltmemizi yapıyoruz. 2 sık iğneyi birlikte işliyorum. Bir tane daha eksiltmemizi yapmış oldum. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum, dönüyorum ve yine eksiltme yapıyorum. Hemen iki köşede nasıl arttırma yaptıysak arkadaşlar bu sefer de iki kenarda da eksiltmelerimizi yapacağız. Bir eksiltmemi yaptım. Daha sonra sıra sonunda 2 tane sık iğnem kalana kadar sık iğnelerimi düz bir şekilde örüyorum. 2 tane kaldı. Yine burada da ikisini birlikte işliyorum. Eksiltmemi yapmış oldum ve bir zincir çekip hemen dönüyorum. Yine burada eksiltmemi yapıyorum arkadaşlar. Bir tane eksilttim. Bu şekilde arkadaşlar 13 tane sık iğnemiz kalana kadar devam edelim. Evet, 13 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi bu 13 tane sık iğnemizi bir sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz. Evet, geldik. Şimdi bu parçamız bitti arkadaşlar. Bir tane zincirimizi çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Şimdi 2 tane aynı parçadan hazırlıyoruz arkadaşlar. Bir tanesini beraber ördük. Hemen birini de hazırlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra devam ediyoruz.
yan tarafındaki parçayı örmek için devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan göstereyim. Sizler eğer ki sıra sayınız benden farklıysa, daha büyük yaptıysanız veya daha küçük yaptıysanız ona göre arkadaşlar şöyle baş kısmından tutturun, ölçerekten örün arkadaşlar sıranızı. Ben şu an 50 tane kadar zincir çekeceğim arkadaşlar. Yine ilk çektiğim zinciri saymıyorum. 50'ye tamamlayalım. Evet, 50'ye tamamladım arkadaşlar ve geldim. Şimdi burada bir tane zincirimizi atlıyoruz. Hemen yanındaki zincire bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bütün zincirlerimizi doldurana kadar sık iğnelerimizi örüyoruz. Her zincire bir tane sık iğne. 50 zincir çekmiştik. Benim şu an 49 tane sık iğnem olacak. Dediğim gibi siz şu uzunluğu çantanızın etrafını şu şekilde dönerek ölçün arkadaşlar. Eğer ki eksik gelirse sizin çantanıza göre o zaman zinciri çekersiniz daha fazla, benden fazla gelirse de azaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet, geldim sıra sonuna arkadaşlar. Şöyle elimle düzeltiyorum makrome iple ördüğüm için. Evet, şimdi bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar ve döndüm. Yine her sık iğnemin üzerine bir tane olarak bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Her sık. Evet, bu parçamız da hazır arkadaşlar. Burada ipimizi kesmiyoruz arkadaşlar. Şimdi onu da kenara alıyoruz veya kesebilirsiniz. O önemli değil arkadaşlar. Şimdi şurada yeşil sapımız var çileğimizin. Onu çalışacağız sizlerle. Yine eğer ki sizin buranızın uzunluğu benimle farklıysa arkadaşlar, ipiniz de farklıysa çekeceğiniz zinciri üzerinden ölçerek yapabilirsiniz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, yine onu saymıyoruz. Üzerine 16 tane zincir çekiyorum. 2 3. Gördüğünüz gibi zincirlerimi çok sıkarak çekmedim arkadaşlar. Şimdi zincirimi şöyle çeviriyorum. Zincirimin üstte kalan şu yerlerine arkadaşlar batacağım. Yani böyle direkt zincirin içerisine değil, çevirip tepesinde kalan kısma batacağım. Bir tane zinciri atlayıp geri kalanlarına batıyorum. 2 3 4 5 6. Şimdi 6 ve 7 arkadaşlar. 7 tane yaptıktan sonra arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Pardon, 5 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Birinci atlayıp diğer yandakine batıyorum. Yarım trabzan yaptık. İpimi doluyorum, batıyorum. Üçünü birden çekiyorum. İpimi doluyorum, batıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Yarım trabzan yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi 4 tane yarım trabzanımızı yaptık. Daha sonra arkadaşlar en son yaptığımız yerin dibine batıp birleştirme işlemi yapıyorum. Devam ediyoruz. Hemen yanındaki zincire sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. 3 4 5 6 7 8. Sıra sonuna geldim. Yani ben bu şekilde hani çok ortalamaya çalışmadım. Sizler de çok hani tam ortada olsun derseniz ona göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Son yaptığım zincirin içerisine batıyorum arkadaşlar ve şöyle CC dediğimiz yöntemi yapıyorum. Kaydırma yaptım. Kısa ipimi de birlikte işleyeceğim arkadaşlar. Şimdi tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim. Sık iğne yapıyorum zincirlerimin üstüne. Bir tanesini atlıyorum. 3 tane sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar ve hemen dibine kaydırma yapıyorum.
Pardon. Devam ediyorum. Bir kaydırma işlemi daha yapıyorum. Devam. Yanına da bir kaydırma yapıp zincir çekiyorum. 5 tane. 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi burada yine tekrar zincirlerin üzerine bir tane atlayıp sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar. 5. Hemen yanına kaydırma yapıyorum. Bir sonraki zincire yine kaydırma yapıyorum. Bir kaydırma daha arkadaşlar. Ve burada yine zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5. Üzerine sık iğnemi işliyorum. Daha sık, daha seyrek yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin görsel zevkinize göre arkadaşlar. Şimdi hemen kaydırmamı yapıyorum bir tane. Onun yanına yapıyorum bir tane ve zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Ve hemen dibine batıyorum. Bir tane zincirimi çekip ipimi dikecek kadar yoğunlukta bırakıp kesiyorum. Şimdi kaldı çileğimizin üzerine beyaz çizgiler yapmakta. Onun için de yine şöyle beyaz koton iplik kullanacağım ben. Bu tür örgülerde arkadaşlar uzun süreli kullanımı sağlayabilmek için her zaman koton iplik tercih edebilirsiniz. Çünkü daha uzun ömürlü oluyor. İpimi hazırladım ve geldim. Düğümümü atıyorum. Şimdi şu şekilde arkadaşlar, mesela bu kısımdan başlayalım. Yani burada bir düzenim yok. Ben her böyle sırada kenarlarından sanki arttıraraktan devam ediyormuş gibi yapıyorum arkadaşlar. Yalnız şöyle iki çizgi arasında çok uzun bir mesafe bırakmıyorum. Bırakacaksam da hemen göstereyim nasıl yaptığımı. Şöyle arkasından göstereyim. Şöyle sık iğnelerimin içinden yürütüyorum arkadaşlar. Bakın. Tabi burada dilerseniz eğer bu şekilde bir keçe kesip astar da yapabilirsiniz içerisine veya kumaş da kesip astar yapabilirsiniz. İsterseniz böyle benim gibi içten yürütebilirsiniz. O zaman böyle kullanımı da rahat olur arkadaşlar. Bakın. Şurada yürüttüm mesela, hiç belli olmuyor. Böyle arkadaşlar, şimdi devam ediyorum. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi bütün parçalarımız hazır. Artık sadece birleştirmemiz kaldı. Şimdi bu parçamızı arkadaşlar şöyle dediğim gibi iğneyle dikeceğiz. Silikonla da yapıştırabilirsiniz. Evet, kalın uçlu bir iğnemi taktım ve şu şekilde birleştirmemi yapacağım. Karşılıklı denk gelen yerlerden batabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sık iğnelerin tepesinden batıyorum. Her iki tarafta da sık iğnemiz var zaten. Evet. Yeşil sapımızı diktik. Şimdi geldik arkadaşlar yan tarafı birleştirmeye. Yan tarafı birleştirirken sık iğne tekniğiyle birleştireceğim arkadaşlar. Ben şöyle ipim burada. Şurada bir zincir çekmiştik ya. Onu şimdilik çıkarttım, söktüm. Şimdi şuraya batıyorum. Bu parçama battım. Buradan ipimi alıyorum. Geçirdim. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Daha sonra bakın tersten batacağım. Tığım, yani bu tarafa doğru işliyoruz ya normalde. Bu tarafa doğru işleyeceğiz. Yani şuradan batıyorum sıra başıma. Hemen uzun parçamda sık iğnenin tepesine batıyorum ve işliyorum. Bakın. Hemen şuradan parçamda sıra başına batıyorum
uzun parçamdan sık iğnenin başına batıyorum. İpimi alıyorum ve ikisini birden işliyorum. Yani sık iğne yapıyoruz ama tersten devam ediyoruz. Örgümüze ters yönden işliyoruz. Ters sık iğne dediğimiz yöntem. Batıyorum. Zaten hemen karşıya batılıyor ve işleniyor. Evet, böyle. Şu şekilde ters sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Bütün çileğimizin etrafını ters sık iğne yaparak devam edeceğiz. Tabi sizler bu aşamada dilerseniz dikerek veya normal düz sık iğne ile de birleştirebilirsiniz ama ters sık iğnenin görüntüsü daha güzel oluyor. Bu modelde daha çok yakışıyor. Çok kolay. Bakın bu şekilde. Bu şekilde bütün parçamı şöyle birleştirip geleceğim. Evet, bakın bitirdim arkadaşlar. Bu kısımda şu üst kısma şöyle kaydırma işlemi yapacağım. Karşıya geçebilmek için. Evet. Şimdi diğer parçamı alıyorum. Şöyle. Şu yönümüz düz. Yine ilk sık iğneyi şöyle tepeden batıyorum. İlk yaptığımdaki gibi arkadaşlar ipimi karşıya geçireceğim. Daha sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve yine artık ters sık iğne ile birleştirmeye devam edeceğim. Bu şekilde ters sık iğne ile yine bu parçamı da tamamen birleştirip geliyorum. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi bitirdik bu kısmı da. Arka tarafımı da birleştirdim. Şimdi yine şurada bir kaydırma işlemi yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar bu kısımda artık sapım için zincir çekeceğim. Çünkü benim ipim çok kalın. Gördüğünüz gibi bu benim için sadece zincir çekmek yeterli oluyor. Ama farklı sap yapmak isterseniz, kordon yapmak isterseniz arkadaşlar hemen açıklama kısmına link bırakacağım. Sayfamda videosu var. Onlardan da yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hemen ben zincirimi çekeceğim arkadaşlar. Şimdi şurada çantamı 7-8 yaş için yaptım. Burada 100 tane zincir çektim arkadaşlar. Şu şekilde katlanmış hali 35 santim, tamamı 70 santim oluyor arkadaşlar. Evet, şu şekilde 35 santim, tamamı 70 santimlik bir zincir olmuş oluyor. Burada arkadaşlar 4-5 yaş için hazırlayacağım bu çantamı da 100 tane zincir çekmiştik. Burada da 80 tane çekebiliriz. 1, 2, 3, yani bir 5-10 santime yakın bir kısaltma yapabiliriz. Evet, geldim. 85 tane zincir çektim arkadaşlar. Yine burada bakın kaydırma yapmıştık ya. Tam oraya batıyorum. Artık zincirimi buraya birleştireceğim. İpimi kesip gizleyeceğim. Evet ve çantamız hazır arkadaşlar. Şöyle çok tatlı oldular. Üçü de aynı arkadaşlar. Aynı sayılarda yaptım. Sizinle paylaştığım şekilde yaptım arkadaşlar. Bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Tam böyle hem önümüzdeki Ramazan bayramında hem Kurban bayramında çocuklar çok severek kullanabilirler. Normalde de günlük hayatlarında benim kızım görür görmez aşık oldu diyebilirim. Çok sevdi. Şimdi bayramda da kullanmayı bekliyor. Dört gözle arkadaşlar. Şöyle şimdilik bu kadar arkadaşlar videomuz.
benden çekmemi istediğiniz farklı modeller varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Tatlı çantalarımla size veda ediyorum. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.